Merhaba, ben Profesör. DJI Pocket 2 uzun kullanım raporuyla karşınızdayım. Biz ürünleri alıp uzun süre kullanıyoruz ve bu kullanımlarla ilgili içerikler hazırlıyoruz. Kanala abone olmanızı tavsiye ederim. Belki bir sonraki raporumuz sizin almayı düşündüğünüz bir ürünle ilgili olabilir. Şimdi önce kutuyu açalım ve içinden neler çıkacak bir bakalım. Ardından uzun kullanım raporumuza geçelim. Bildiğiniz gibi DJI gimbal teknolojisiyle kendisini tanıtmış bir firma ve dronlar, kameralar ve içinde gimbal içeren birçok ürünle piyasada en çok tercih edilen firmalardan bir tanesi. Bu arada şunu belirtmeden geçmeyelim. Şu an yaptığımız kayıt DJI Pocket 2'nin wireless mikrofon üzerinden gerçekleşiyor. Cihazın üstündeki mikrofonlardan da biraz sonra sesi duyacaksınız. Cihazın kaydıyla ilgili, kayıt kalitesiyle ilgili ve birçok özelliğiyle ilgili biraz sonra konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi hep beraber şu kutuyu bir açalım. Kutunun içinden neler çıkıyor sırayla bir görmüş olalım. Bu arada biz ürünü DJI Store Türkiye'den aldık. Aşağıda açıklama linkinden dükkanın hem adresine hem de internet sitesine hem de sosyal medya hesaplarına ulaşabileceksiniz. Siz de eğer bir DJI ürünü alacaksanız DJI Türkiye satış kanallarından orijinal içerikleri sizler de bulabilirsiniz. Evet, şimdi cihazı şarj ettik. Cihazdan kutu açılışına devam ediyoruz. Daha doğrusu açtık. İçindeki ürünleri bir göreceğiz. Şu an sesimi Pocket 2'den alıyorsunuz. Kendi üstündeki dahili mikrofonlardan alıyorsunuz. Bir de istiyorum ki şu kablosuz arkadaşı da deneyelim. Evet, wireless mikrofonu da kurduk. Burada bir dead cat var. Rüzgar engelleyicisi. Şimdi onu da takalım. Evet, şu andan itibaren sesimi wireless mikrofondan duyuyorsunuz. Şunu bir yere takayım. Devam edelim. Evet, bu aldığımız Creator Combo paketi. İçinde wireless mikrofon var. Şu an cihazın üstünde takılı olan Do It One Handle var. Wireless aparatı olarak da kullanılıyor. Üstünde bir tripod sabitleme kısmı var. Aynı zamanda şöyle tek başına bir sadece tripod olarak kullanılabilen, daha doğrusu tripoda bağlantı olarak kullanılabilen bir aparatı var. Bu cihazın kendi kapağı, şarj kısmının olduğu yer. Bütün büyük aparatlar buradan bu şekilde bağlanıyor. Bir Lightning girişi var. iPhone cihazlarınızı bağlamak için cihazın üstüne takıyorsunuz. Bir Type-C girişi var. Android cihazlar için. Bir tane joystick kısmı var. Geniş açılı bir lensi var. Cihazın üstüne doğrudan monte ediliyor mıknatısı sayesinde. Çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Genişlettiğini sanmıyorum ama bir nebze genişlettiğini söyleyebiliriz. Bunun hepsini, bu aletlerin hepsini kullanırken göreceksiniz. Ufak bir tripodu var. Bu tripod sayesinde zemine sabitleyebiliyorsunuz. Elde taşımayı kolaylaştırmak açısından bir kordonu var. Kolay bir şekilde kullanımı sağlıyor. Hem wireless mikrofonun hem de cihazın şarj edilmesi için iki tane Type-C girişi olan bir USB var. USB kablosu var şarj için. Bir de aleti taşımamızı kolaylaştıracak, daha kolay bir şekilde taşımamızı sağlayacak olan kılıfı var. Bu kılıfa geniş açı lensi koyabiliyoruz. Üstündeki mıknatıs sayesinde bu buraya yapışıyor kolay bir şekilde. Ardından gereken parçaları yine buraya bunları da taşıyabiliyoruz. Birçok şeyi burada taşıyabilmemiz için güzel bir kılıfı var. Mikrofon da buraya konuluyor. Şimdi biraz da dışarıda çekim yapalım. Dışarıda yaptığımız çekimlerin sonucunu da biraz sonra izlemeye başlayacaksınız. Hadi yavaş yavaş başlayalım.
daha geçen gün yok. Ben de gelen
Luna Park burada iniyor. Evet, cihaz yaklaşık 3 aydır bizim elimizde ve bir fiil kullanıyoruz. Bir fiil çekimler yapıyoruz. Her modunu denedik. Gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz cihazın. Tek başımıza gelen sıkıntı taşıma kılıfının içine koyulan iOS cihazları ya da Android cihazları bağlamak için kullanılan ufak aparatlar. Bu kabın içinden kayarak düştü. Bizim kullandığımız Android aparatı. Geniş açı lensinde herhangi bir düşme olmadı. Bazen kullanırken ya da cebinize atarken wireless mikrofonunda klipsinin çok kullanışlı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak yakanıza taktığınız zaman mikrofonu herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor, düşmüyor. Dead cat denilen sünger de arada bir düşebiliyor. Bunun dışında cihazın herhangi bir kullanım açısından sıkıntısı yok. Sadece alışması biraz zaman alıyor. Bir süre kullandıktan sonra bu kullanım alışkanlıklarını edindikten sonra herhangi bir çekimde de kullanışta da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Oldukça profesyonel videolar yakalayabileceğiniz, oldukça profesyonel fotoğraflar çekebileceğiniz, özellikle yürüyüş ve hareketli videoları hiçbir kayıp yaşamadan oldukça stabil bir şekilde yakalayabileceğiniz bir cihaz Pocket 2. Biz kullandık, memnun kaldık. Merak ettiğiniz soruları aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince bu yorumlara cevaplar yazıyoruz. İsterseniz kanala abone olabilirsiniz. Dediğim gibi belki bir sonraki raporumuz sizin almayı düşündüğünüz bir ürünle ilgili olabilir. Evet, DJI Pocket 2 uzun kullanım raporumuz bu şekildeydi. Bir sonraki raporumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.